Şimdi size sapan yapmasını göstereceğim arkadaşlar. İhtiyacımız olan şey bir çatal. Ben bunu ağaçtan yaptım. Çalılardan kestim, şekillendirdim, yaptım. Yarım metre serum lastiği. Ben ikiye böldüm bunu. Eşit bir şekilde bölmemiz gerekiyor. Ne kadar eşit bölürsek o kadar düzgün bağlarız ve daha iyi gider. Bir adet yuluk deriden, ayakkabı derisinden kullandım ben bunu. Yani herhangi bir eski bir deriden kullanabilirsiniz. Ve biraz da ip bağlamak için. Şimdi geçelim başına, bağlayalım. İki kişi olursanız tabii daha basit olacağını söylerim. Tabii ben şu an tek başıma olduğum için tek başıma bağlayacağım. İki kişi olduğumu bir kişi tutar, bir kişi çeker. Gayet güzel olur. Bağlaması da basit olur yani. Ama bizde şu anda tek başımayım ben. Gergin bağlamamız gerekiyor. Tabii ki gergin bağlamamız gerekiyor. Ondan dolayı çok fazla boş bırakırsak çektiğimizde düşebilir, çıkabilir. Da bağlayalım. Hazırlıkları keselim. Ne kadar eşit ve düzgün bağlayabilirsek o kadar düzgün gider bu. Düzgün atış için çok önemli. Gördüğünüz gibi çatalımızı bağladık. Şimdi serumu, yoluğumuzu da bağlayalım. Atışa hazır olacak.
sıkı bağlıyorum ki sonra çıkıp beni yolda, yarı yolda bırakmasın. Evet, ikinci tarafa da bağlayalım. Uzun bağlamamız lazım tabii ki. Ne kadar düzgün bağlarsak o kadar iyi olur. Yolda bırakmaz bizi. Olmayacak bir yerde çıkmaz. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sapanımız hazır. Önemli olan bu şekilde tam eşit olması. Böyle olur veya böyle olursa attığınız taş çeker bir tarafa doğru. Hedefe vuramazsınız. Şu anda gördüğüm kadarıyla iyi. Olmadı zaten söker tekrar düzeltirim. Gördüğünüz gibi şu anda atışa gayet uygun. Ve 100 metre, 150 metreye kadar gider bu. Asılabilişinize göre. Tabii ki etkili vuruş mesafesi 15-20 metredir. Veya 30. Şimdi gidelim bir de atış şeklinde deneyelim bakalım nasıl olacak. Nasıl vurduğumuzda görelim. Evet, hedefimizi görüyorsunuz. Yarım litrelik su şişesi, yaklaşık ne kadar diyeyim 10 metre falan. Normalde bunun mevzili 100 metreye kadar gider. Burası şehir içi ve çok böyle hani köy içerisinde olduğu için uzak bir yere koyamadım. Ondan dolayı sadece denemek ama maksatlı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, taşın geldiği yere görüyorsunuz. Şiddetine kadar direkt olarak yırttı. Vurunca patlattı şişeyi. Şiddeti çok iyidir. Ondan dolayı tekrardan bir deneyelim. Yarımlık şişeyi görüyorsunuz. Bir hatta yerini tam göstereyim size. Normaldeki boyutu bu. Dediğim gibi 10 metre. Yaklaştırıyorum. Şimdi de bir daha atış yapıyorum. Dediğim gibi çok güzel bir hani ne diyeyim böyle savunma aracı gibi diyeyim. Çocukluğumuz bizim bununla geçti. Ama kullanım olarak güzeldir. Açıkçası daha önceden havalı tüfek şey olmadan önce bunları kullanıyorduk. Yani tarihe geçmesi için. Çünkü unutulan bir şey bu. Bizim zamanımızda bilgisayar yoktu. Televizyon yoktu. Hani ne diyeyim internet yoktu. Ondan dolayı genelde bu şekilde şeylerle oyalanıyorduk. Ve dağda bayırda geziyorduk. İyi günler diyorum. İnşallah beğenirsiniz.